Doom'un geliştirme süreçleri üzerine yazılmış en geniş kapsamlı kitaplardan biri olan Game Engine Black Book Doom'u inceliyoruz. Arkadaşlar kitap Fabien Sanglard'ın web sitesinden ücretsiz olarak yüksek çözünürlükte PDF olarak indirilebiliyor. Ama kendisine destek olmak isterseniz de Google Play'den 850 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Kitap toplamda 430 sayfa. Tabii ki biz bu kitabın 430 sayfasını burada okuyamayacağız. Belki onu yaptığımız bir bölüm de ileride umarım olur. Ama ben aldığım notlar üzerinden şöyle kısaca bir bakacağız kitaba. Kitabın giriş bölümü var ve burada bazı kısaca bilgiler verilmiş. Ve giriş bölümü John Carmack'ın bir sözüyle bitirilmiş. Doom iki şey demektir: iblisler ve pompalı tüfekler şeklinde. Kitap aslında çok derinden başlıyor anlatımlara. Yani işlemcilerin, bilgisayarların tarihçesine kadar iniyor, mimarilerine kadar iniyor. Doom'un hedef mimarisi, işlemci mimarisi o dönemin Intel 486'sı. O yüzden 486'dan bir giriş yapmışlar. Burada 486 mimarisini kısaca bahsetmiş. Şöyle bakalım. Intel 486 işlemcinin bir fotoğrafını paylaşmış. Yine o dönemin ses sistemlerinden bahsedilmiş. PC'ler çok uzun süre PC speaker denilen kapı zilinden hallice bir ses çıktısıyla ses veriyorlardı. Daha sonra piyasaya AdLib ve Sound Blaster kartlara girdiler ve oldukça kullanıcılar arasında yaygınlaştılar. Bunlar alınabilir kartlardı. Burada da zaten Sound Blaster 16'dan bahsetmiş. Ocak 1992'de Sound Blaster 16 yayınlanmış ve artık oyuncular, PC kullanıcıları 44 kHz 16 bit stereo sese kavuşmuş oldular diyor. Burada yine Sound Blaster'ın özelliklerinden bahsetmiş. Gravis Ultrasound'dan bahsetmiş. O dönem bir oyunu açtığınızda ses seçenekleri arasında her zaman görürdük ama ben çevremde bu ses kartına sahip olan kimseyi görmedim. Çok yaygın ses kartları değildi Gravis Ultrasound'lar. Yine GAS'ın özelliklerinden bahsedilmiş. Aynı şekilde Roland daha üst seviye bir ses kartıydı. Hatta bunun şöyle bir DEC donanımı vardı bilgisayara bağladığınız. Bunlar çok benim bildiğim kadarıyla o dönem çok ulaşılabilir cihazlar değillerdi. O yüzden çoğu kullanıcıda Sound Blaster 16 vardı. Bende de Sound Blaster 16 vardı. Yine Roland'ın donanımı hakkında şöyle kısaca bilgiler verilmiş. Yine o dönemin ağından bahsedilmiş, ağ altyapısından nasıl bilgisayarlar birbirine bağlanılıyordu şeklinde. İki bilgisayarı birbirine bağlamak için null modem cable kullanabiliyordunuz arkadaşlar. En ucuz yoldu. Bunu bir bilgisayarın COM portundan diğer bilgisayarın COM portuna bağlayıp iki bilgisayarı birbiriyle haberleşebilecek şekle getirebiliyordunuz. O zaman 10 base 2 LAN denilen ayrı bir daha kurumsal belki bir LAN sistemi vardı. Bu sistemde koaksiyel kablo kullanılıyordu ve bilgisayarlar birbirlerine zincir şeklinde bağlanıyordu. Yani bugünkü gibi bir router'a, ortak bir router'a bütün bilgisayarlar bağlanmıyor. Bilgisayar birbirlerine zincir şeklinde bağlanıyordu. Ve her ağın sonunda bir sinyal sonlandırıcı takmanız gerekiyordu. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabiliyordunuz. Şurada zaten bir örneği verilmiş. Sinyal sonlandırıcı her iki uca da takılması gerekiyor koaksiyel kablolarda. Bu arkadaşlar çok hantal ve sorunlu bir sistemdi ama o zamanın LAN standardı maalesef buydu. Ve yine modemlerden bahsedilmiş. Benim 14.4K ile başladığım, büyük ihtimalle benimki de US Robotics'te modemlerden bahsedilmiş. Arkadaşlar Doom Whatcom isimli bir C derleyici ile yazılmış.
Burada da bu bölümde Whatcom C derleyicisi hakkında bayağı geniş bilgilere yer verilmiş. Hatta şurada bir dergi reklamına yer verilmiş Whatcom'un. Şurada şöyle bir bakalım neler diyor. İşte 32 bit Intel platformları için destek diyor. Whatcom size 32 bit performans sunar diyor. Ve burada aşağıda özelliklerini sıralamış. Whatcom C derleyicisi o zaman sadece id Software'de değil, Blizzard'da kullanılmış. Warcraft 2'nin yapımında, Duke Nukem 3D'de, LucasArts Full Throttle'da kullanmış. Yani şurayı şöyle bir özetlemek gerekirse Whatcom C derleyicisi o dönemin 32 bit en yüksek performanslı C derleyicisi gibi görünüyor. Doom'un geliştirme sürecinde Next bilgisayarlar çok yoğun olarak kullanılmış. Next'i belki duymamış olabilirsiniz ama Steve Jobs'un aslında bir bilgisayar bilgisayar üretme girişimi. İlk Next bilgisayar 1989 yılında yayınlandı ve oldukça iyi özelliklere sahipti. 8 MB RAM o dönem için güçlü bir özellikti. Ve en çok dikkat çeken özelliği de aslında 17 inç yüksek çözünürlüklü, yani o döneme göre yüksek çözünürlüklü 1120x832 piksel bir ekrana sahipti. Yine bu Next ailesinden bilgisayarlardan bir tanesi Next Dimension. Doom'un geliştirme sürecinde kullanılan bir cihazmış ve oldukça güçlü bir cihazmış. Bu Next TV isimli bir video düzenleme programıyla beraber geliyormuş. Burada zaten Doom'da kullanılan, oyunun içinde kullanılan bir modelin videodan frame capture'ını aldığı bir ekran görüntüsü paylaşmışlar. Bu da yine Next Dimension'ın anakartı. Günümüzdeki anakarta göre daha düzenli göründü bana ama sanki daha fazla komponent var. John Carmack Next bilgisayarları ve Next işletim sistemini çok seviyordu. Dolayısıyla Doom'un açılışında Next bilgisayarlar üzerinde geliştirilmiştir şeklinde büyük bir logo ile oyuncuları karşılamak istedi. Ancak bu talebi Next tarafından reddedildi. Kendileri sadece credits bölümünde şöyle en altta küçük bir şekilde yine de yer verdiler. Oyunun grafik asetleri ilk önce çizim olarak, kağıt üzerinde çizim olarak başlanmış. Daha sonra bunlar birer model haline getirilmiş. Yani elle yapılmış birer model haline getirilmiş. Ve bunlar model haline getirildikten sonra bir Sony Handycam ile bunlar görüntülenmiş, kayda alınmış ve buradaki frame'lerde bilgisayara aktarılmış. Az önce Next Dimension'da zaten ekran görüntüsünü vermişti. Frame frame, kare kare bilgisayara aktarılmış. Şöyle aşağıya devam edelim. Burada Adrian Carmack Baron of Hell'i yapıyor, modelini yapıyor. Sonra bu modeller kare kare bilgisayara sprite olarak aktarılıyor. Yine burada bazı modelleri görüyorsunuz. Ve sağda da bu modelleri işte tabloyu çevirerek birçok açıdan kare kare fotoğrafladığınız şöyle bir stand görülüyor sağ tarafta. Silahlar arkadaşlar oyuncakçılardan alınmış oyuncaklar aslında. Mesela oyunda kullanılan shotgun aslında Tutsi Toy Dakota isimli bir oyuncak. Yine oyunda kullanılan elektrikli testere aslında Eager Beaver markalı gerçek bir elektrikli testere ve Tom Hall'ın kız arkadaşından ödünç alınmış. Burada yine fotoğraflama sürecindeki, oyunu aktarma sürecindeki kare paylaşılmış. Chainsaw Gun da yine Tutsi Toy'un bir oyuncağıymış. Bu şekilde oyuncağın kendisini paylaşmışlar.
Şu BFG 9000 aslında Creatoy tarafından geliştirilen bir Raw isimli şöyle bir silahmış. Bunu aynalayarak iki tarafı eşit hale getirerek bundan şu aşağıda gördüğünüz BFG 9000'i oluşturmuşlar. Doom'un Episode 1 Knee Deep in the Dead bölümü shareware olarak ücretsiz şekilde dağıtılıyordu. BBS kanallarından, internetten ve siz shareware'i oynadıktan sonra sizi böyle bir ekran karşılıyordu. Eğer tüm bölümleri satın almak istiyorsanız işte şu numarayı arayın vesaire gibi şeklinde bir shareware modeli benimsenmişti dağıtım için. Bu da yine shareware versiyonunun disketlerine ait 2 tane ekran görüntüsü. Doom'un dosyaları aslında genel olarak 2 tane ana dosya içeriyordu. Biri Doom Exe, zaten çalıştırılabilir binary dosyası. Geri kalan %90'lık bölümünü ise Doom What dosyası oluşturuyordu. Doom What dosyasının da işte %53'lük gibi bölümünü grafikler oluşturuyormuş. Geri kalanları ise işte map, müzik, ses efektleri vesaire. What dosyası Where is all the data'nın aslında bir kısaltılmışı. Bütün veriler nerede diye belki Türkçe'ye çevirebiliriz. What oldukça açık bir biçimdi. Yani kullanıcılar hackleyebiliyordu, modlayabiliyordu. Hatta Total Conversion denilen yani Doom'dan çok apayrı oyunlar o dönem yapılabiliyordu bu açıklık sayesinde. İttek bir motorunun açık kaynak hale getirilme sürecinden bahsedilmiş. 23 Aralık 1997'de oyunun kaynak kodları id Software'in FTP sitesinde yayınlanmış. Daha sonradan ise GitHub'a geçirilmiş. Şu anda halen GitHub'tan kaynak kodlarını indirebiliyorsunuz. Kaynak kodlarının dağıtım sürecinde bazı lisans kısıtlamalarına takıldıkları için yalnızca Linux sürümünü açmak zorunda kalmışlar. Oyunda bir statüs barımız var. Hepimizin bildiği, oynayanların bildiği. Bunların çeşitli böyle varyasyonları var bu yüz ifadelerinin. İşte soldan hasar aldığında, sağdan hasar aldığında, normal durumlarda gibi şeklinde bir bu yüz ifadeleri sizin sağlık durumunuza göre de aslında değişiyor. İşte biraz daha kanlanıyor, daha az sağlığınız kaldığında daha kanlı bir yüz ifadesine dönüşüyor gibi. Burada bir bug varmış arkadaşlar. Şurada ST Match Pain denilen bir tanımlama var. Siz 20 birimlik hasar aldığınızda bu match pain, yani çok fazla acıyı tarif eden bir sabit tanımlanmış burada. Bu gerçekleştiğinde aslında şu ouch denilen yüz ifadesinin görünmesi gerekiyormuş. Fakat koddaki bir bug'dan dolayı bu hiçbir zaman görünmemiş. Hatta siz 20 birim sağlık aldığınızda bu ouch ifadesi görünüyormuş. Ancak kullanıcılar bunu uzun bir süre fark edememişler. Burada da o bug'ın olduğu ouch face bug denilen bug'ın olduğu kodlar burada paylaşılmış. Head-up display arkadaşlar Doom'un ilk sürümünde aslında şöyle bir şeydi ki iyi ki bunu değiştirmişler. Ben gerçekten çok bunu çirkin buldum. Hatta bu head-up display'e ait işte alfa, pre-alfa oynanışlara ait bazı videolar da var, YouTube'da izleyebilirsiniz. Oyunda gerçek bir ışıklandırma yoktu Doom'da. Bunun yerine arkadaşlar bir light map denilen bir teknik kullanılmış. Burada şöyle bir sekans mesela light map olmadan şu şekilde gözüküyor. Üzerine light map bindirildiğinde bu da light map'ın görüntüsü son hali şekle geliyor. Burada işte bir ışıklandırma varmış göz yanılgısı oluşturulmuş o zamanın optimizasyon teknikleriyle. Oyunun multiplayer mimarisinden ve altyapısından biraz bahsedilmiş. Doom'da bugün modern günümüzdeki multiplayer oyunlardaki gibi bir merkezi sunucu yokmuş. Bütün peer'lar birbirine bağlanıyor. Aslında P2P bağlantısı ile haberleşiyorlarmış. Bunun ilk implementasyonunda ağdaki bütün bilgisayarlarla haberleşmek için bir broadcast yayın yapıyormuş oyun. Fakat bu yapılan broadcast yayını
bir üniversitenin kampüsünde tüm ağı çökertecek hale gelmiş ve John Carmack o dönem bir telefon almış IT yöneticisi, kampüsün IT yöneticisi tarafından ve hemen bu kodu değiştirmişler. Broadcast sadece peer'ları bulmak için kullanılmaya başlanmış. Oyunun paketleri peer'lara sadece iletiliyormuş broadcast yapmak yerine. Bu Death Manager da o dönem benim bilgisayarda, yerel bilgisayarımda açıp kurcaladığım bir exe'ydi. Death Manager, dm.exe. Orada işte oyunun multiplayer oyun başlatmak için gerekli ayarları seçiyorsunuz. İşte modemden mi, IPX'ten mi, seri kablodan mı, oyuna ait çeşitli ayarları seçebiliyorsunuz. Canavarlar olmasın, respawn olsun olmasın gibi. Oyunun konsol portlarına çok geniş şekilde yer verilmiş arkadaşlar. Jaguar, Sega 32X, Super Nintendo, PlayStation, Saturn gibi. Bunlar da hatta konsolun mimarilerine kadar girilmiş. Ama ben yine burada hepsinden bahsedemeyeceğim için ilgimi çeken bazı yerler vardı. Onları şöyle not aldım. Mesela SNES uyarlamasında eğer siz bütün Super Nintendo oyunlarını şöyle bir rafa dizerseniz bunların arasında sadece iki tanesi kırmızı gözükecek. Çünkü Super Nintendo sadece iki oyunun gri dışında bir renkte olmasına izin vermiş. Bunlardan bir tanesi Doom'muş, bir tanesi Maximum Carnage'mış. Bir tane oyunun da siyah olmasına izin vermiş. O da Killer Instinct'miş. Yani siz bütün Super Nintendo kartuşlarını bir rafa dizerseniz kartuşlarınız şu şekilde gözükecek. Griler arasında iki tane kırmızı ve bir tane siyah kartuş şeklinde. Konsol uyarlamalarında diğer trajikomik bir konsol uyarlaması 3DO konsolu uyarlaması. 3DO konsolunu belki duymamış olabilirsiniz ama araştırabilirsiniz. CD tabanlı bir çok yaygınlaşmayan bir oyun konsoluydu zamanında. Yüksek grafik özelliklerine sahip olmasına rağmen Doom'un en kötü uyarlamalarından birine sahip oldu. Bu süreç peki nasıl oldu? 3DO tarafından geliştirilme hakları Art Data Interactive isimli hiçbir oyun geliştirme deneyimi olmayan bir şirkete verildi. Bu Art Data Interactive id Software'i aylarca oyaladı. Bunu biz geliştiriyoruz, hiç sorun yok vesaire şeklinde. Ama aslında kendilerinin yaptığı arka planda bunu daha küçük bir firmaya, daha ucuza mal etmek için daha küçük bir firmaya yaptırıyorlardı. O yaptırmaya çalıştıkları firma bu işin altından kalkamadı. Dolayısıyla Art Data Interactive'in de id Software ile bir sözleşmesi var. Çok zor duruma düştüler ve Art Data Interactive oyunun çıkmasına 10 hafta kala başka bir daha önce çalıştıkları başka bir şirkete ulaştı. Şirket biz bunu yetiştirebiliriz dedi ve o şirkette çalışan Rebecca isimli bir ablamıza bu işi yıktılar. Ablamızın tam ismi Rebecca Ann Heineman. Logicware'den. Kendisi bu yılın 2025'in Kasım ayında vefat etti. 3DO uyarlamasının geliştirme sürecindeki rezaleti anlattığı trajikomik ve eğlenceli bir YouTube videosu da var. Kendisini izleyebilirsiniz. Sonuç olarak 3DO uyarlaması çok kötü bir şekilde küçük bir ekranda ortaya çıktı. Ürün bir şekilde yetiştirilmiş oldu ama Doom'un aslında en kötü konsol uyarlamalarından bir tanesiydi. Oyunda bug'ların yani hataların açıklandığı bir bölüm de var. Burada bilinen bug'lardan Slime Trail isimli bir bug'dan bahsedilmiş. Belirli durumlarda ekranda şöyle bir çizgi oluşuyormuş. Açıkçası ben bunu fark etmedim sanıyorum hiç oyunda. Ama böyle bir bug varmış. Yine şurada sağ alt köşede görüyorsunuz. Bunun çok detaylı açıklaması, neden böyle olduğu ve hangi durumlarda olduğu burada açıklanmış. Yine şurada sol tarafta bir slime trail bug'ı. Hangi haritalarda ve hangi durumlarda olduğu detaylı şekilde açıklanmış. Barrel suicide, varil intiharı denilen bir bug varmış. Buna ben denk gelmedim ya da denk geldiysem de hiç fark etmedim. Belirli durumlarda bir varili patlatmayla başlayan bir süreç işte iblisler bazı durumlarda kendilerini parçalıyormuş. Burada Ocak 1993'te
geliştirme sürecinin başlanmasıyla ilgili bir basın bildirisi, id Software tarafından yayınlanan bir basın bildirisinin metni verilmiş. Burada işte oyunun nasıl olacağı basına açıklanmış, özellikleri açıklanmış. John Carmack tarafından açık bir oyun olarak tasvir edilmiş. Yani oyuncular işte oyun dosyaları üzerinde istedikleri gibi modlama, hackleme yapabilecekler şeklinde bunu özellikle vurgulamış basın bildirisinde. Yine kitabın ek bölümünde kaynak kodunun yayınlandığı dönemde John Carmack'ın yazdığı bir metine yer verilmiş. Size kötü haber olarak yalnızca Linux sürümünü verebiliyoruz demiş. Çünkü yine bahsetmiştim, lisanslı bir ses kütüphanesinin kullanılmasından dolayı diğer platformlardaki sürümün kaynak kodlarını açamamışlar. Yalnızca Linux sürümünü açmışlar. Burada John Carmack'ın bir metni mevcut. Arkadaşlar, umarım sizin için keyifli bir okuma olur. Ben kitaptaki ilgimi çeken bölümleri sizinle paylaştım. Bu videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve videoları paylaşmanız benim daha iyi içerikler üretebilmem için her zaman bir motivasyon kaynağı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.